Adım Mustafa, soyadım Doğru. Doğma büyüme buralıyım. Ağrılıyım. Ağrı Ozanlar Köyü'nde yaşıyorum. Çiftçilik yapıyoruz. Yani genelde hayvancılık değil de arazi üzerine ekim biçim yapıyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Valla böyle gördüğün gibi çalışıyoruz. Semaveri yakacağım. He, Tamam sen semaveri yak, ben bir iki baş gidip geleyim. tamam. Sen semaveri yakana kadar. Tamam, güzel bir şey ama. Bir şey değil mi? Tamam, hazır olunca çalabilirsin. Bir tane bana haber et yani. Yani biz bu köy işini abimle beraber sırt sırta vererek devam ettiriyoruz. Babam vefat ettikten sonra abim benim hem babam hem abim hem kardeşim. 5 kardeşiz. 3 kız, 2 erkek. 5 litreyi alır. Üç yıldır evliyim. Bir tane çocuğum var. Köyde yaşıyoruz. Hani şehir merkezi bize göre değil. Biz köylü çocuğuyuz. Köyde yaşıyoruz. Köyde doğduk, köyde büyüdük. Hani Allah nasip ederse de köyde ölmek istiyoruz daha. Pancar söküyoruz. Pancar hasat zamanı. Arpa buğdayı bitirdik. Mısır bitti. Silajlık mısır da ekiyoruz. O da bitti. Yani şu an bir işimiz şeker pancarı kaldı. Onu söküyoruz. Onun hasadındayız. Hani hayırlısıyla inşallah kazasız belasız bu seneyi de bitiririz. Mustafa, bu aradan kaçırıyor burada. Bu aradan kaçırıyor. Bu biraz daha insin. Biraz daha derinden alsın. Peki kırıyor, aradan kaçırıyor. 3-4 tür yukarı kaldı. Bak bunun biraz daha batması lazım çünkü ittırarak kalıyor. Biraz daha gidelim. Dene hele şunu dene. Abim 4 yıllık üniversite mezunu. Ben de 2 yıllık ön lisans mezunuyum. Muhasebe bölümünü okudum. Abim de turizmi okudu. Tabii abim belirli bir zaman bankacılık da yaptı. Şekerbank'ta da çalıştı. Bana iş teklifleri de geldi. İş teklifi de sunuldu. Ya, köy işi bizim kendi mesleğimiz, kendi işimiz, kendi gücümüz. Yani millete çalışmıyoruz, kendimize çalışıyoruz. Yani günü geliyor, uykusuz kalıyoruz, kendimize uykusuz kalıyoruz. Aç kalıyoruz, kendimiz için aç kalıyoruz. Yani normalde başkasının işinde olsa adam dese ki ya 1 saat fazla çalış, yani onu kaldıramayız. Ama bizim işimiz olduğu zaman, örnek mesela ben bugün tarlaya geldiğimde saat 9 idi. Yani patronun bana demedi nerede kaldın diye. Yani benim kendi işim, yani patron da benim, işçi de benim, amele de benim, her şey benim. Biraz daha indirmemiz lazım. Sağda biraz da sol tarafa doğru verelim şeyi. Yine pancar kırdı. Bu taraftan kesiyor. Biraz derine indirmemiz lazım. Soldakini de biraz içe açmamız lazım. Pancarı yandan alıyor iç taraftaki. Şuna var ya, bu taraftaki ayak pancarı kesiyor böyle. Hem bunu biraz bu tarafa vermemiz lazım, hem de ayağı biraz daha yap. 2-3 tur daha döndür. Başıma vurmuş kazanı, topakla boylarına vermiş düzeni de gelin düzeni. Topak boylarına vermiş düzeni de gelin düzeni.
sen miydin bizim köyün güzeli? Sen gideli köyün tadı kalmadı da gelin kalmadı. Sen gideli köyün tadı kalmadı da gelin kalmadı. Ha, sen can sağlık ne? İş olmaz. Bak sen burada 2 tane pancar bırakıyorsun bak. Gözden kaç. Ha gözde kaçırmasın. Ben yemeğe de kaçırdım. Yemeğde de öyle kaçırırsın. Ondan sonra dersin baba valla yemeğe gitmiş bilmiyorum. Nereye gitmiş ama pancar toplamamış. Hadi benim baba. Gün oluyor, canım sıkıldı mı evime çıkar giderim. Yani kimseye hesap vermek zorunda değilim. Gün oldu mu 24 saat çalıştığım da oldu. Yani kendi işimi yapıyorum. Yani çok şükür kazancımız yerinde. İyi. Kimseye muhtaç değiliz. Yani kimseye el açıp da yardım istemiyoruz. Kendi işimizde çalışıp gidiyoruz. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Ben çiftçiliği seviyorum. Yani özellikle ben traktör sevdalısıyım. Ben yani traktörümden hiç ayrılmadım. Yani 24 saat üstünde kalıyorum. Hani nasıl diyeyim? Bıkmadan. Yani isteksiz hiçbir zaman bir şey olmadı. Traktör benim için bir nefes, bir hayat. Çiftçiliği de seviyorum. Yani bu doğayı seviyorum. Havayı seviyorum. Suyunu seviyorum. Yani memleketi bırakıp da örneğin büyük bir şehirde yaşamak, yani gidiyorsunuz orada beton parçaların içindesiniz. Şehre çıktığınız zaman yol asfalt beton. Binalar hep beton. Yani adam gidiyor parkta oturmak için parasını veriyor, yeşilliğin üstünde oturuyor. Çok şükür bizim öyle bir şeyimiz yok. Elimizde toprağın üstünde, ayağımız toprağın üstünde, sırtımızı veriyoruz bir ağaca, gölgesine, güneş. Yani bunlar hep bizim için bedava. Bulunmaz bir nimet. Yani atalarımız da buradaydı. Biz de yani çok şükür burada oluruz. Bir sene şehir merkezinde kaldık. Daha doğrusu ben bir sene kaldım. Çünkü benim babam diyaliz hastasıydı. 30 sene böbrek yetmezliği vardı onda. Yani biz onun için kışın şehir merkezinde kalıyorduk. Babam gül kalıyordu şehir merkezinde. Yazında biz buraya geliyorduk. Ben bir sene şehir merkezinde kaldım, dairede kaldım. Yani üst katın komşusunun sesi ayrı. Tam yorgunsun, uyuyorsun, tam uykuya dalıyorsun. Bir bakıyorsun üst kattan tak rak ses geliyor. Ya bağırışma geliyor, ya çağrışma geliyor. Yani rahatın yok. Şehir merkezinde evden çıkıyorsun, basamaklar direkt şehire iniyorsun. Olmuyor orada. Bizim burada böyle değil. Ben sabah kalkıyorum, sandalyemi alıyorum, sırtımı güneşe veriyorum. Her etraf açık, temiz bir hava var, araba sesi yok. Ne bileyim yani her şey sakin, sessiz. Tavuklarımız var bizim. Hani bakmış olduğumuz. Onları bırakıyorum. Onlara bakıyorum. Ya köyde hayat güzel. Yani ben şehirde bir sene kaldım ama yapamadım. Ben tekrar köye koştum geldim. Yani deseler şehir köy, ben köyü tercih ederim. Yani şehir yaşamı çok zor. Hele özellikle bir de apartmanda. Apartman da çok zor. Bizim çocuklar, yani bizim çocuklar derken köydeki çocuklar genelde nedense hep hayvan sevgisi var. İnek sevgisi var, tavuk sevgisi var, kuş sevgisi var. Hele bazı insanlarda köpek sevgisi var, özellikle kedi sevgisi. Tabi bu mesela köpek, çocuk köyde köpek besleyebiliyor, şehir merkezinde besleyemiyor. Çünkü bizim bu köyün çocukları biraz özgürler. Yaptıkları şeylerle özgürler. Şehir merkezinde kısıtlı olurlar. Yani anne baba tarafından kısıtlanırlar. Oğlum çıkma dışarıya, araç var. Yollar tehlikeli. Çıkma dışarı, düşersin, bir yerini kanatırsın. Ama köydeki çocuk öyle değil. Köydeki çocuk kalkar. Sabah oldu mu dışarıya çıkar. Oyununu oynar. Kahvaltısını yaptıktan sonra özellikle biz de çocuktuk. Sabah 8'den sonra kalkıyorduk, topu alıyorduk. 10-15 kişi gidiyorduk çayırda. Top oynuyorduk. Ta 2 saat 2-3'e kadar. Yani bir annem babam bize demiyordu. Acıktığımız zaman biz eve gidiyorduk.
kesiyor. Ha işte bu. Ha. Eskide biz dedi, hep dizgenle çıkartırdı, çapayla başını kesirdi, bazı sefer bıçakla kesirdi. Ondan sonra şu an rahat iştir, makine var, her şey var, tam teşkilat malzeme var, çıkartıyor, rahattır, millet de o da ekmiyor pancarı doğru dürüst. Önce de ekirde çapalıyorduk, ondan sonra sülüyordu. Suladığı zaman da onun arkasında tekrar tekleme yapıyordu. Sık olanları arada çekirdi, çıkartırdı. Ondan sonra suyu verdiği zaman, çıkarttığı zamanı geldiği zaman hep dirgenle, çapayla başını yapıyordu, bıçakla yapıyordu. Ondan sonra eline yüklüyorduk arabayı yüklüyorduk. Öyle fabrikaya gönderdi. Fabrikada gelene kadar biz bir araba daha çıkartırdı. Akşama kadar 3-4 araba ile doldurup çıkartırdı, gönderirdi fabrikaya. Bu en az da bir ay sürerdi. Bu kadar yer, şu an bu 40 dönümdür değil mi abi? 40 dönümdür, en azından nerede bakarsa işi olmadığı sırada bir ay sürerdi. Makineyle demeden 2 gün. 2 günde bitiriyor şu an. Şimdi bizim Türkiye'de 2 çeşit çiftçilik var. Bir rahat çiftçilik var. Yani rahat dediğim nasıl rahat çiftçilik? Örnek İç Anadolu olsun, Akdeniz tarafı olsun, Ege tarafı olsun. Oradaki çiftçilerle bizim bu doğudaki çiftçiler arasında çok fark var. Çünkü bizim buranın 6 ayı genelde hep kış geçiyor, soğuk geçiyor, bir şey yapamıyoruz. 6 aydan sonra işte ekin hazırlığı yapıyoruz, toprak hazırlığı yapıyoruz. Ekin ekeceğiz. Artık arpa, buğday her neyse, pancar her neyse onun hazırlığını yapıyoruz. Çünkü bizim oradaki mesafe çok dar. Şimdi oranın mesafesi çok geniş. Adam orada 2 ürün ekiyor, zaman geliyor 3 ürün ekip alıyor. Biz burada bir ürünü zor yetiştiriyoruz. Çünkü bizim alanımız çok dar. Çünkü örnek diyeyim, sılajlık mısır üzerinden konuşalım. Bir sılajlık mısır tam 120 günde kendi haline geliyor, tam kıvamına geliyor. Çünkü bizim o mesafe 120 günlük mesafe dediği kadar zamanımız yok. 120 günlük mesafe 4 ay oluyor. Zaten bizim 6 ayımız kış. 2 ayda yağmur, çamur oldu derken topraklarımız çok ağır. Yağmur yağdı mı geç kuruyor. Ektik mi biraz daha ağır oluyor. Bizim zamanımız biraz daha dar oluyor. Yani artık eskisi gibi tamam çok şükür işimizdeyiz, kazancımız yerinde de eskisi gibi değil artık. Mesela bir geçen sene bu sene çok fark var. Çünkü mazot çok pahalı. Yani mazota bakıyoruz şu an 40 lira. Gübre çok pahalı. Yani alacak durumda değiliz artık. Küçük çiftçi bitti artık. Şu an işçi getiriyoruz. İşçi günlüğü 500 liradan. 500 liradan gelip çalışıyorlar. Çünkü bizim kazancımız yok. Yani işçi işverenden daha çok kazanıyor. Çünkü kafası rahat. Adam diyor ki saat 6 oldu, akşam 6 oldu, işim bitti. Yani bunun tohumu ektim de çıktı çıkmadı derdi var. Kurt vurdu vurmadı derdi var. Yağmur yağdı yağmadı derdi var.
Dolu vurdu vurmadı derdi var. Şeker pancarı öyle bir şey ki yani kendi ailene, kendi çoluğu çocuğuna göstermediğin ilgiyi şeker pancarına göstereceksin. Çünkü şeker pancarı ektiğimiz zaman normalde ortalama bizim buralarda Nisan-Mayıs aylarında 4. 5. hava şartlarına bağlı. 4 ile 5. ayda ekilir. Ekildikten sonra işte yağmuru bekleriz. Yağmur yağmazsa sulama var. Sulama yaparız. Pancarın sıkıntısı çok. Pancar çok dertli, yani sıkıntılı bir iş. Ektikten sonra işte bir 10-15 gün sonra yağmur yağarsa bu tohum patlar, dışarıya atar. Tohum patlayıp dışarı attıktan sonra pancar artık filizlenir. Hani rahatladık mı? Rahatlamadık. Çünkü bundan sonra ot basıyor. Otla mücadele ediyorsun. Hani otu da tamam, otu da kurtardık, diyeceğiz, diyemiyoruz. Ve bu sefer böceği var, kurdu var. Yani bunlar hep para. Bunlar hep şeye gidiyorlar. İşte böceğinden, kurdundan kurtulduktan sonra diyoruz ki oh be işte pancarı kurtardık. Böyle oturup baktığın zaman, sırasını belli ettiği zaman insan böyle bir rahatlıyor, diyor ki pancarım ne güzel çıkmış. Hani Allah'ın emridir. Bir yağmur, bir dolu yağdığı zaman, bir vurduğu zaman onda bir ayrı bir sıkıntısı var. Ayrı bir, yani rahat uyuyamıyoruz. Her kafamızı koyduğumuz zaman mesela ben telefonu çıkarıyorum, her gün belki 10 sefer hava durumuna bakıyorum. Her şeye rağmen, her zorluğa karşılık, hani çok şükür çiftçiliği seviyorum. Köyde de yaşamayı da seviyorum. Hayatımdan da çok şükür memnunum. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Ah, kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok. Benim sevdiceğimde din var. Aman vardım baktım nazlım yarım yok. Ah yarime ver benim sazım, ben süremedim lavanta konsollar. Ver benim sazımı efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı konsollar. Şu karşıki dağda titrer dağlar, ah titrer